Merhaba, Türkiye'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü şimdi yeniden Türkiye'nin başına geçirterek Dünya Savaşı'na benzer şeyler çıkartıp Türk topraklarını büyütmesini sağlayacağız. İyi seyirler dilerim. İlk olarak Atatürk, bugünün dünyasındaki Türkiye'nin başına gelir gelmez ilk önce bozulan ekonomiyi düzeltmek için Batı ülkelerinden olan Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini muazzam dereceye yükselterek düzeltmeye çalışıyordu. Çünkü ABD ile kavga etmek ekonominin çökmesine yol açabilecek kadar tehlikeli olduğunu söylüyordu. Bu arada Amerika'da Atatürk'ün gelmesi şerefine ilişkileri düzeltmeye karar verdi ve Türkiye ile ABD arasında uzun zaman sonra yeniden güzel arkadaşlık dönemi başladı. Türkiye'yi yöneten Atatürk bir süre sonra ABD'den görünmez ve radarlara yakalanmayan F-35 hayalet uçakları talep etti. Amerika'da artık Türkiye'nin dediklerini yapıyordu. Derken şöyle dedi Amerika: NATO müttefikimiz olarak size kolaylık sağlayacağız ve F-35'lerin tanesini 1 milyar dolardan satabiliriz. Bu sözün ardından Atatürk hemen yaklaşık 15-20 tane arasında F-35 satın aldı. ABD artık tıpkı Batı ülkelerini savunduğu gibi Türkiye'yi de savunuyordu ve artık sahipsiz bırakmayarak arkasında yer alacaktı. Fakat bu arada Türkiye'nin F-35 almasını kıskanıp zoruna gitmeye başlayan Yunanistan vardı. Bu yüzden savaşı başlatacak noktaya geldi ve Yunanlar Amerika'nın desteğini kaybettirecek hamleyi yapmak üzereydiler. Derken Ege Denizi üzerinde bir Türk uçağını düşürmeleri artık savaşın başlangıç noktası oldu. Atatürk çok sinirlendi ve Yunanistan'a savaş ilan ettiğini duyurdu. Ardından Yunanlar da Türkiye'ye savaş açtı. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO savaşı başlatanın Yunanistan olduğunu gördükleri için Türkiye'nin arkasında yer aldıklarını açıkladılar. Yunanlar bu arada Girit adasında sığınaklar yapıyorlardı ve olası işgal durumunda Girit'te yaşayan halkını bu sığınaklara yerleştireceklerdi ve zamanı gelince de buradan çıkıp savaşmaya devam edeceklerdi. Bu arada Türkiye Yunan sınırına çok sayıda askeri personellerini göndermeye başladı. Ardından ise Türk ordusu ilerliyordu. Bunun üzerine Yunanistan'da karşısına kendi askeri personellerini gönderince karşılıklı göğüs göğüse çatışmalar patlak verdi. Bu arada ABD ve NATO'nun Türkiye'ye destek vermesi üzerine çok sayıda yeni teçhizatlar gönderdiler. Ardından çok geçmedi ki bu güçlü silahları alan Türk ordusu Yunanistan'ın gönderdiği askerleri darmadağın ederek önünü açtı ve ilerleyişlerini çok hızlandırdı. Bu arada Atatürk NATO ve ABD'ye yardımları için teşekkür etti. Yunanlılar ise NATO ve Amerika'nın kendilerini sattığını söyledi ve şöyle devam etti: Amerika ve NATO bizi başıboş bıraktınız. O zaman NATO'dan çıkıyorum dedi. Bunun üzerine Yunanlar NATO'dan ayrıldılar ve Rusya'yı desteklemeye başladılar. Bu arada Rusya Federasyonu kendisini destekleyen Yunanistan'ı yalnız bırakmayacaktı ve Ruslar Karadeniz'e savaş gemilerini çıkarttılar. Bu arada bunu fark eden Atatürk ise boğazları gemi geçişlerine kapattığını söyledi. Fakat Rusların amacı o boğazlardan geçmek değildi. Direkt olarak Türkiye'ye saldırmaktı. Bu arada Atatürk savaş gemilerine emir vererek Karadeniz'e çıkın ve Rus gemileriyle savaşın emri verdi. Bunun üzerine Türk Deniz Kuvvetleri hemen emri uyguladı ve Rus savaş gemilerinin karşısına çıkarak burada da bir deniz savaşı patlak verdi. Fakat Türkiye'nin Ruslarla savaşması Yunanları sevindirdi ve ilk olarak Yunanistan'ın Türk topraklarına çok sayıda cephe açması planı vardı. Bu yüzden çıkartma gemilerini Kıbrıs adasına getirdiler ve KKTC yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne saldırı başlattılar. Türkiye bu arada her ne kadar Karadeniz'de Ruslarla deniz savaşına girişse de Yunanistan sınırından hala ilerlemeye devam ediyordu. Amerika Birleşik Devletleri bu arada en büyük rakiplerinden Rusya'ya karşı savaşıp direnen Türkiye'ye yaklaşık 100 milyar dolarlık savaş teçhizatları göndermeye karar verdi. Ardından ilk olarak yaklaşık 20 tane Amerikan donanmasına ait savaş gemisi Türkiye'nin emrine verildi. Böylece Atatürk de bunları alıp boğazlardan geçirterek Rusya'nın karşısına çıkarttı. Böylece Türk ordusu çok güçlü olmuştu. Fakat Rusya da az değildi ve o da aynı şekilde burada yer alan savaş gemisi sayısını arttırmaya başladı. Böylece çok çekişmeli geçen bir deniz savaşı yaşanıyordu. Bu arada Yunanlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üzerinden ilerleyiş göstermeye başladılar. Burada Türkiye'nin halihazırda bulundurduğu 30 bin asker vardı ve Türkiye o askerlere karşılık verin emri verdi. Bunun üzerine onlar da hemen emre uyarak Yunanlarla karşılıklı çatışmalara başladılar. Atatürk eskiden Türk toprağı olan ve orada doğduğu Selanik kentini almayı çok istiyordu ve zaten orayı da ele geçirmeye çok yaklaşmıştı. Bu arada Yunanlar Türk ordusuna karşılık veriyordu ve bu yüzden çatışmalı bir şekilde Türkiye ilerlemekteydi. Yani her an her iki taraf da askerlerini kaybediyordu. Bu arada Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri'nden satın aldığı F-35 hayalet uçaklarını Yunanistan üzerinde denemeye karar verdi ve ilk olarak rahat bir şekilde tüm Yunan topraklarını bombalamaya başladı. Fakat Yunanistan'da henüz Atatürk yeniden gelmeden önce Amerika'dan F-35 almıştı ve o da aynı şekilde kullanıp Türkiye'nin üzerine yolladı ve başkent Ankara dahil her yeri bombalıyorlardı. Bu arada Karadeniz'de Türkiye, ABD ve NATO'nun donanma desteği vermesi
vermesinden sonra bir kısım savaş gemilerini ayırdı ve onları Kırım kıyılarına ulaştırdı. Atatürk kesin olarak şu emri veriyordu: Kırım'ı alın ve ele geçirmeden dönmeyin çağrısı yaptı. Bunun üzerine Türk kuvvetleri Kırım'a çıkartma gemilerini yollayıp binlerce askerini oraya indirdi. Fakat Ruslar da bunu bekliyordu ve Türk askerleri Kırım'a iner inmez Rusya'nın pususuna düştüler. Rusya hazır asker bulundurduğu Kırım'a adeta büyük bir ordu yığmıştı ve ele geçirilmesi bayağı bir zor görünüyordu. Bu sebeple pusuya düşen Türk askerleri mecburen tekrar gemilere binip kısa süreliğine denize doğru çekilmeye başladı. Bu arada NATO ve Amerika Ukrayna'ya dedi ki, hey Ukrayna, sen de Ruslara karşı direnmeye çalış ve arkalarından Kırım'a saldır. Ve bunun üzerine Ukrayna da bunu kabul etti. Ardından Ukrayna askerlerinin de Kırım'da çatışmalara başlamasından sonra Türkiye yeniden bir çıkartma daha gerçekleştirdi ve bu sefer buradaki ilk toprağını ele geçirdi. Ruslar Kırım'da iki farklı cepheyle uğraştığından işleri zorlaşmıştı. Türkiye Sivastopol kentinden sonra ilerleyişleri hızlandırdı ve Kuzey Kırım'a doğru ilerliyordu. Bu sırada Ukraynalılar da iyi savaşıyorlardı ve onlar da buradan Rusları püskürtmekteydi. Yunanistan cephesine bakarsak Türkiye ordusu sonunda Selanik kentini kuşatmıştı ve Atatürk kendi doğduğu memleketini Türkiye topraklarına dahil etmenin mutluluğunu yaşamaktaydı. Fakat Atatürk duygusallığı bir kenara bırakıp savaşmaya devam çağrısı yaptı ve Türk ordusuna ilerleyin, İlk hedefiniz Kırım'dır çağrısı yaptı. Bu çağrıdan sonra Türk askerleri Atatürk'ün emrine amade olduklarını söylediler. Daha sonra da Türk askerleri ekstra yeni takviyelerle Kırım'da işi halletti ve buranın az bir kısmı Ukrayna'ya, diğer kısmı da Türkiye'nin eline geçmişti. Böylece Atatürk'ün ilk hedefimiz dediği Kırım ele geçirildi. Daha sonra Kıbrıs tarafına bakarsak Yunan ve Türk askerleri burada da çatışmaktaydı. Fakat Yunanlar burada önde götürüyordu ve bu yüzden KKTC toprakları ele geçirilmekteydi. Derken Kuzey Kıbrıs Atatürk ve Türkiye'ye çağrı yaparak şöyle dedi: Sayın Paşamız, KKTC ölüyor, yardım edin, Yunanlar bizi ele geçirmek üzere dedi. Bunun üzerine Atatürk adeta çılgına döndü ve diyordu ki, Türk ordusuna emrimdir, Yunanistan'daki F-35'leri geri çekin ve onları Kıbrıs'taki Yunanların üzerine yollayın. Bizim topraklarımızı bombalayan Yunanların elbette ekipmanları bitecektir. İşte o zaman uçaklarını geri çektikleri vakit işlerini bitireceğiz dedi. Bunun üzerine emri uygulamaya başlayan Türk ordusu F-35'leri geri çekip Kıbrıs'a gönderdi ve aktif karasal olarak çatışan Yunanların üzerine bomba yağdırıldı. Böylece KKTC ordusunun işleri kolaylaştı ve bu sefer onlar ilerlemeye başladılar. Yaklaşık bir hafta Kıbrıs bombardımanı devam ettikten sonra Yunanların işi bitti ve KKTC askerleri bütün Kıbrıs adasını ele geçirdiler. Bu arada Türkiye üzerinde uçuşan Yunan F-35'lerinin teçhizatları bittiği için ülkelerine geri dönmek zorunda kaldılar. Atatürk ise ordular, sıradaki hedefiniz Yunan topraklarıdır dedi ve bunun üzerine Türkiye ordusunun yarısı Yunanistan sınırlarına gönderip çok hızlı bir şekilde toprak ele geçirmeye başladılar. Öyle ki bir süre sonra başkent Atina'ya kadar gelip burayı da ele geçirdiler. Türkiye bu sayede Yunanistan'ın yönetimini ele geçirip tüm topraklarını kendine geçirdi. Yunanistan'da düştüğüne göre Atatürk'ün misak-ı milli sınırlarını geri alma planı bulunuyordu ve bu yüzden Irak ve Suriye ülkelerine dedi ki, bizim hakkımız olan topraklardan çekilin, aksi takdirde savaşmak zorunda kalacağız. Ardından bu ülkelerde çekilmeyeceklerini söyleyince Atatürk ikisine de savaş açtığını duyurdu. Bu arada Rusya'nın Kırım'ı kaybetmesi üzerine NATO güçleri ve Türkiye'den çekindiği için Ruslar adeta sessizliğe bürünmüştü. Suriye bu arada Türkiye'de yer alan mültecileri geri istemeye başladı. Türkiye'de hemen onları geri göndermeye başladı ve tüm mültecileri Suriye aldı. Ardından Atatürk Türk ordusuna yeni bir emir daha verdi ve dedi ki, hedefiniz Irak ve Suriye'nin kuzey topraklarıdır. İleri. Bunun üzerine Türkiye bütün askeri gücünü kullanmaya karar verdi ve elindeki bütün ordusunu bu iki ülkenin sınırlarına gönderdi. Ardından saldırılar yapmaya başlayan Türkiye'ye karşı bu ülkelerde askerlerini getirince çatışmalar çok hızlı bir şekilde başladı. Bu arada NATO ve Amerika da her türlü desteği Türkiye'ye vermeye devam ediyorlardı. Bu yüzden bu sefer çok sayıda askeri personel de göndermeye başladılar Türkiye'ye. Böylece hepsi bir oldu ve hızlı ilerleyişlerle misak-ı milli sınırlarına ulaşıldı. Bunun üzerine Suriye ve Irak savaştan çekilmek zorunda kaldıklarını ve bu güce karşı koyamayacaklarını belirttiler. Atatürk, Türkiye'nin sınırlarını büyüttüğü için çok mutlu olmuştu ve artık rahat uyuyabilirdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazla videolar için kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip paylaşarak destek olabilirsiniz. Bir sonraki gelecek videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.